Scrum, yeni ürün geliştirirken karmaşık işlerle başa çıkmak için kullanılan bir çerçevedir. Sürekli değişen piyasa koşulları ve teknolojik gelişmelerden dolayı fazlasıyla belirsizlik yaşanan günümüzde, bir ürünün nasıl geliştirilmesi gerektiğini baştan düşünmek imkansızdır. Diğer bir ifadeyle, müşterilerin bundan 6 ay sonra ne isteyeceği konusunda şimdiden net bir fikrimiz olamaz. Bu yüzden, gereksinimleri baştan detaylı anlamaya çalışmak ve buna göre ayrıntılı bir plan oluşturmak, değişimin yoğun olduğu sektörlerde işe yaramamaktadır. Onun yerine, ürünü başarıya ulaştırmak için zaman kutuları ile çalışmak ve potansiyel değişikliklere hızlı adapte olabilmek daha önemli hale gelmiştir. Scrum, belirsizlikle başa çıkmak için zaman kutularının sonunda geri bildirimler almaya ve küçük artışlar yaparak ürünü geliştirmeyi sağlayan bir yaklaşımdır. Scrum, bir ürün geliştirmek için gereken tüm adımları, ürünün küçük bir parçası için yapmayı hedefler. Örneğin, bir projedeki gereksinimleri toplama, tasarlama, prototip oluşturma, geliştirme, test etme, dokümant etme gibi adımların hepsi, sprint adı verilen sabit uzunlukta bir zaman kutusunun içine yerleştirilir. İlk sprintten itibaren, ekip üyeleri, müşterilere piyasaya sürülmemiş olsa bile, çalışan, test edilmiş ve potansiyel olarak yetenekli bir ürün yaratmayı hedefler. Her sprintten sonra, ekip neyi başardıklarını müşteriye gösterir ve daha sonra ne yapacaklarını tartışır. Şöyle bir kabul vardır, müşterilerin gerçek ihtiyaçlarını anlayabilmeleri ve tarifleyebilmeleri için önce yanlış ürünü karşılarında görmeleri gerekir. Sonra kısa yinelemeler yani zaman kutuları ile müşteriler, sürekli ekibe geri bildirim vererek, ürünün iyileştirmesinde görev alırlar. Bu yöntem, müşterilerin istediği ve sevdiği bir ürüne, ulaşma olasılığını önemli ölçüde artırır. Bunu başarabilmek için, ekibin gereksinimleri anlaması, tasarım yapabilmesi, ürünü geliştirebilmesi ve test yapabilme becerisine sahip olması gerekir. Böylece, sprint sonunda potansiyel olarak müşterinin onay verebileceği ve çalışan bir ürün ortaya çıkmış olur. Bir Scrum takımı, bir Scrum ustası, ürün sahibi ve geliştiricilerden oluşur. Ürün sahibi, ürün birikim listesi adı verilen özellikler listesini oluşturacak ve bu listeyi maksimum miktarda değer elde etmek için düzenleyecektir. Geliştiriciler çalışır ve listedeki öğeleri sunulabilir bir ürün parçasına dönüştürmeyi hedefler. Yol boyunca Scrum ustası, ekibi sprint hedefine odaklar ve onları etkileyen tüm engellerin kaldırılmasına yardımcı olur. Sprintin son etkinliği, retrospektif toplantısıdır. Scrum takımı, sprintin nasıl gittiğine bakar ve iyileştirme noktaları bulur. Ardından bir sonraki sprintin planlaması ile süreç baştan başlatılır ve döngü tekrar eder.